Merhaba sevgili çocuklar. Alatarla İlkokulu televizyonundan hepinize selamlar. Bugün sizleri Kastamonu'nun güzellikleriyle tanıştıracağız. Muhabir öğrencilerimiz şu anda farklı noktalarda bizleri bekliyor. Yanlarında kıymetli konuklarıyla birlikte bize Kastamonu'daki milli parkları anlatacaklar. Evet, sözü daha fazla uzatmadan Kastamonu yolculuğuna başlayalım. İlk durağımız Ilgaz Dağları ve muhabirimiz Miray Atsay'ın yanında kıymetli bir misafiri var. Evet Miray, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Evet, bugün Ilgaz Dağları'ndayız. Yanımda bu dağlardan yaşayan kar tanesi var. Merhaba kar tanesi. Bize Ilgaz Dağları'yla ne bilgiler verirsin? Merhaba, ben kar tanesi. Ben bu dağlarda 4 mevsim boyunca yaşarım. Ilgaz Dağları, Türkiye'nin en kuzeyinde yer almaktadır. 2500 metreyi aşan yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağları arasındadır. Bu dağlarda yıl boyunca ziyaretçiler eğitim, spor, turizm gibi imkanlardan yararlanır. Ilgaz Dağları'nda yapılan başlıca faaliyetler şunlardır: kayak turizmi, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, bisiklet turları, hayvan gözlemleme, botanik gezileri, fotoğraf sanatçılığı. Evet İbrahim'cim, Ilgaz Dağları ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Miray'a ve kar tanesine teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğunda ikinci durağımız Küre Dağları. Küre Dağları'nda bizi muhabirimiz Furkan Dönmez ve kıymetli misafiri bekliyor. Evet Furkan, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Küre Dağları'ndayız. Bu dağlarda yaşayan Ayı Bey bize Küre Dağları ile ilgili bilgiler verecek. Merhaba Ayı Bey. Bize Küre Dağları ile ilgili ne bilgiler vereceksiniz? Merhaba, Küre Dağları Türkiye'nin kuzeyinde yer almaktadır. Küre Dağları'nın toplam yüz ölçümü 170 bin hektarın üzerindedir. Orman, akarsu, çayır, kayalık alanlar ve mağaralar bakımından oldukça zengindir. Çok fazla bitkinin olduğu bu dağlarda 150'den fazla bitki türü keşfedilmiştir. Ayrıca Küre Dağları'nda şimdiye kadar 300'e yakın hayvan türü tespit edilmiştir. Evet İbrahim Demir. Küre Dağları ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Furkan'a ve Ayı Bey'e teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğunda yeni durağımız Vallağı Kanyonu. Muhabirimiz Elif Nur Balcıoğlu yanındaki misafiriyle beraber bizi bekliyor. Evet Elif Nur, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Vallağı Kanyonu'ndayız. Yanımda burada yaşayan ağaç var. Vallağı Kanyonu ile ilgili bilgileri ondan alacağız. Merhaba Sayın Ağaç. Vallağı Kanyonu ile ilgili bize ne bilgiler verirsin? Merhaba. Bazı yerlerinde 1000 metreyi bulan derinliğiyle Vallağı Kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonudur. Pek çok risk barındırması nedeniyle Vallağı Kanyonu'na rehbersiz girmek yasaktır. Kanyona Pınarbaşı ilçesinden girip 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesinden çıkılmaktadır. Vallağı Kanyonu fotoğraf sanatçıları, kamp ve rafting sevenler için mükemmel bir yerdir. Kanyonda birçok yabani hayvan, yüksek kayalıklarda da pek çok yırtıcı kuş türü yaşamaktadır. Evet İbrahim Demir. Vallağı Kanyonu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Elif Nur'a ve Ağaç'a teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğunda şimdiki durağımız Horma Kanyonu. Horma Kanyonu'nda muhabirimiz Yaşar Yıldırım bizi bekliyor. Evet Yaşar,
söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Horma Kanyonu'ndayım. Yanında bu kanyonda yaşayan binlerce kuştan birisi var. Evet sevgili kuş, bize Horma Kanyonu hakkında ne bilgiler verirsin? Merhaba. Horma Kanyonu sahip olduğu güzellikler nedeniyle Kastamonu'nun görülmesi gereken yerlerinden biridir. Horma Kanyonu'nda dev kayaları, derin çukurları ve doğal akvaryumları görebilirsiniz. Horma Kanyonu 3 kilometrelik ahşap platformu ile doğal bir yürüyüş alanına sahiptir. Horma Kanyonu doğa yürüyüşü, kanyon sporları ve fotoğrafçılık için oldukça uygundur. Evet İbrahim Demir, Horma Kanyonu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sizde. Yaşar'a ve Kuş'a teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğumuzda bir diğer durağımız ise Ilıca Şelalesi. Muhabirimiz Kübra Nur Gökmen ve değerli misafirimiz bizi bekliyor. Evet Kübra, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Ilıca Şelalesi'ndeyiz. Yanında bu şelalede yaşayan su damlası var. Sevgili su damlası, bize Ilıca Şelalesi ile ilgili ne bilgiler verirsin? Merhaba. Ilıca Şelalesi yaklaşık 15 metreden dökülen su ve oluşturduğu göletten oluşur. Ilıca Şelalesi'nin en önemli özelliklerinden birisi de etrafının doğal bir bitki örtüsüyle çevrili olmasıdır. Ilıca Şelalesi, suların ve kuşların sesiyle, ağaçların ve şelalenin görüntüsüyle cennete benzetilmektedir. Ilıca Şelalesi'nde piknik yapabilir, göletin içinde yüzebilir, kamp yapabilir ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Evet İbrahim Demir. Ilıca Şelalesi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Kübra Nur'a ve su damlasına teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğunda 6. durağımız Ilgarini Mağarası. Muhabirimiz Kerem Poyraz ile değerli misafirimiz bizi bekliyor. Evet Kerem, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Ilgarini Mağarası'ndayız. Yanımda yıllardır bu mağarada yaşayan Kaya var. Evet sevgili Kaya, bize Ilgarini Mağarası ile ilgili ne bilgiler verirsin? Merhaba, benim yaşadığım yer olan Ilgarini Mağarası 250 metre derinliğiyle dünyanın en büyük 4. mağarasıdır. Mağara girişinin genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metredir. Mağaranın uzunluğu ise 858 metredir. Yapılan araştırmalarla Ilgarini Mağarası'nın 220 milyon yılda oluştuğu belirlenmiştir. Ilgarini Mağarası'nda yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö. 2000'li yıllara ait kalıntılar bulunmuştur. Geçmişte insanların burada yaşadıkları, hatta burayı ibadethane olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Evet İbrahim Demir, Ilgarini Mağarası ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Kerem'e ve Kaya Bey'e teşekkür ediyoruz. Kastamonu yolculuğumuzda son durağımız ise İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı. Nisanur Karasu ve yanında değerli konuğumuz bizleri bekliyor. Evet Nisanur, söz sende. Merhaba İbrahim Demir. Bugün Kurtuluş Savaşı'nda birçok kahramanla ev sahipliği yapmış İstiklal Yolu Milli Parkı'ndayız. Yanımda o günlere şahit olan Öküz Bey var. Evet sevgili Öküz Bey, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ile ilgili bize ne bilgiler verirsin? Merhaba. İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda insanların cephaneleri cepheye ulaştırmak için kullandıkları yoldan oluşur. İstiklal Yolu 344 kilometrelik bir güzergahı ifade etmektedir. Bu güzergahta 3 il, 7 ilçe ve 21 köy bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda erkekler savaşta oldukları için kadınlar,
çocuklar ve yaşlılar cephaneleri öküz arabaları ile taşımıştır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar yüksek dağlarda, dik yamaçlarda ve çok kötü hava koşullarında günlerce bu yolu yürümüştür. Bebeğini değil, cephanenin üstünü battaniye ile örten ve donarak şehit olan Şerife bacı ile erkek asker kılığına girerek cephaneyi düşman askerlerinden koruyan Halime Çavuş gibi birçok kahraman ve hikaye ortaya çıkarmıştır. Tarihteki acılı, kanlı, dramatik olayların unutulmaması için turizme eklendiği kara turizmin çok önemli bir örneğidir. Evet İbrahim Demir, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende. Teşekkürler Nisanur. Evet sevgili çocuklar, Kastamonu yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu yolculuğumuzda bizlere Kastamonu'yu tanıtan muhabir öğrencilerim ve kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Etkileyici tarihi, muhteşem doğası ve harika milli parkları ile Kastamonu'yu sizlere tanıttık. Sizleri de tarihin, doğanın ve güzelliklerin şehri Kastamonu'ya bekleriz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.